Hocam geçen hafta istenmişti. İsim benzerliğinden dolayı karıştı. Beyza Sert analizi yapar mısınız? Beyza Mert'ti. Ben de sonradan siz söyleyince ayıldım. Ben yayında yapmadım geçen hafta. Ama Beyza Mert'le biz. Ha, Beyza Sert. Beyza. Tutamıyorum zamanı. Herhalde Instagram'dan 2 trilyon kere falan gönderilen Beyza Sert'in parçası. Beyza Sert çok genç bir kardeşimiz. Okey. Hadi bir dinleyelim bakalım. Bu parçanın 8 milyon tane zaten arabesk versiyonunu dinledik herhalde. Bir tane daha versiyonu. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Gel. Siyahını bırak da gel, neredesin yeter, aşka zulmedip. Şimdi aslında genel oranda bakıldığında çok güzel bir rengi var, naif, tatlı bir renk, nameler yerinde, abartısız, şeker, yaş daha henüz genç, soprano bir karakter, pırıl pırıl sesler parlıyor. Ama tabii ki içeriden küçük küçük kırılmalar yok değil. Bakın şuralarda mesela belli ediyor kendini. Şimdi onları küçük küçük inceleyelim madem analiz yapıyoruz. Mesela siyahını. Bakın. Orada hafif bir düşüyor. Sebep? Gelin. Do not aslında çok tiz değil fakat düşüyor aslında. Şimdi şöyle bir şey oluyor bu tür okumalarda. Haliyle Beyza herhangi mikrofon kullanmıyor. Karşısında karaoke'den, altyapıdan müzik açık ve üstüne şarkı söylüyor. Bu aralık, söyleme aralığı aslında Beyza'nın tiz notları. Yani yukarıya doğru yanaşmış bir aralık. Sol mesela. Beyza bunu yarım ton daha pes söylese çok daha rahat söyler. Ama tize doğru sol kararlı bir tonda okuyor ve aslında o yukarıdaki sesler tam çıkmıyor. Yani Zul'de de gitti. Burası yangın ama. Şimdi zaten herhalde Beyza'nın en çok sevilmesinin sebebi nameler. Müthiş güzel bir name geçişi var. Bakın. Bu tizi vurması ayrı da bence devamı çok daha iyi. Tek nefes, hiç bırakmadan. Tek buraya geldi. Uzun bir nefes. Güzel bir diyaframı var. Buradan şunu anlıyoruz ki Beyza yeni şarkı söyleyen biri değil. Beyza bayağı uzun zamandır şarkı söyleyen, ses becerisini geliştirmiş bir insan. Şimdi genelde sosyal medyada bizim karşımıza çıkanlar amatör ses, yeni ses, genç ses olarak çıkıyorlar ama bazılarının aslında müzik geçmişleri çok daha eskiye dayanabilir ki bence Beyza'nın öyle. Beyza bu nefes kullanımını hemen kazanamazsınız çünkü. Zamanla kazanmış olmanız lazım. Beyza da bunu kazanmış. Müthiş güzel bir part burası. Tabii bakın ne kadar sürüyor. Bakın. Şafağım kararır. Tam nefes aldığı yere bakın. Daralırdan başlıyor. 0.27'de başladık. ...0.27'den 0.32'ye güzel bir 5 saniyelik... ...ama o 5 saniye böyle nameli yapmak kolay iş değil. Sarhoşal'da da bitiriyor. Hatta daha fazla. 8 saniye yaklaşık. Fakat tabii şimdi... Yaş genç, bu seslerin çıkması çok kolay. Çok kolay. Daha kolay çıkıyor. Genç yaşlarda tiz sesleri çıkarmak her zaman daha temizdir, daha kolaydır. Ama okuma stilinde şöyle bir şey görebilirsiniz. Bakın. Hafif bunu duyarsınız. Bu aslında nazala almanın ilk formülüdür. Yani kaderine nazal almakta sorun yok. Fakat bu nazalı almanın hep size tehlikelerinden daha tiz seslerde bahsetmiştim. Ve bu stil yerleştiği zaman da istediğiniz beceriyi sağlamanızı her zaman zorlaştırır. Çünkü konuşması bile zordur aslında.
yine de gayet iyi ya. İşte gençliğin formülleri bunlar. Bu rahatlıktaki parlak parlak sesler biraz genç yaşların kolaylığı. Bakın hiç ağzını açmadan, hiç zor ne derken bile ses parıl parıl çıkıyor. 3 sene sonra biraz daha farklı olacak rengi. Attı. Gittin yerde mutlu ya da gel kalbimde nameler nameler. Tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban. Dediğim gibi yani şuradan dökülüyor yani tamamen nazala sıkıştı ses. Tamamen nazala sıkıştı. Kırıldı kırılacak ama gidiyor. Tamamen boynunu kaldırarak dikkat edin. Kalbim. Bu yaşta şahane çıkıyor. 3 sene sonra test etmek lazım bu tonda. Bence zor. Ya, bu yaşta daha kolay çıktığı için her şey güzel geliyor ama belli bir tondan sonra, belli bir yaştan sonra bu sesler hafif pestleştikten sonra bu şekilde bu pozisyonda çıkarması imkansız. Ama karar ver. Şimdi başka kayıtları da var galiba. Beyza Sert'in YouTube kanalı da var bu arada. Nasıl ya? 3 ay önce yüklenmiş. Bayağı profesyonel. Özebadi Derin Öz. Bu yekten mi söylüyorlar? Ben bunu hiç duymamıştım. Bakayım. Ama bu stüdyo kaydı olarak yapılmış. Merak ettim ama. Issız bir adada tek başına kalmak gibi seninle bir... Acaba Ezgi kaç... bir saniye. Beyza acaba kaç yaşında ya? Yani şu görüntüsünde yaş daha 14, 15 o civarlarda gözüküyor. Ben mi yanlış görüyorum? Olabilir. Yanlış görüyor da olabilir ama maksimum 14 gözüküyor. Özgün. Bir inceleyebilir misiniz? Kaç yaşında Beyza? Seninle birlikte olmak. Bir yolun sonuna çok inanır. Bu ne kadar düzeltilmiş sesler. I don't like. Stüdyo kayıtlarını sevmiyorum abi. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Ağlama ben ağlarım. Tutamıyorum zamanı. Başka hangi şarkısını dinleyeyim sizce? Sarmaşık ne sormuş bakalım. Öyle bir tat yaptım ki sana kimsenin gücü yok yerini almaya. Karadeniz'den akıyor dudağın söyle şimdi kim ben. Evet, çok pes gelmiş tabii ton. Tamamen boynunda ses ama. Öbür şarkının en büyük şansı bir Kenan Doğulu şarkısı olmasıydı. Kenan Doğulu şarkılarının en güzel özelliklerinden biri de açık harflerle ve geniş geniş okunabilmesi. Biraz daralan bir parçada iyice gördüğünüz gibi gitti. Çünkü boyun kaldırarak okuyor. Tekniği henüz tam yerleşmemiş ama müzikle alakası veya müzisyen bir aile olduğu kesin. Canlı. Ha kendi çalısı. Evet. Yani genç amatör bir kardeşimiz. Yani ileriki yıllarda çok daha iyi olabilme şansı elinde. Daha çok genç ya. Kapalı ve buyurun. İşte teknik. Efendim Özgüncüm.
Hocam Kaç? genelde 14 yaşında olduğu söyleniyor ama net emin değil Yok kimse. yok, baya baya küçük ya. Bu Hatta arada İzmir'de yaşıyormuş. Ben biliyorum, Beyza'ya yazdım. Evet. Kendisini davet ettim. Ama şey yapamadık. Bir araya gelemedik. Daha doğrusu hani sonuçta ailesinden izin alması gerekiyor o yaşta. Ama daha sonra bir cevap alamadım kendisinden. Sorun değil. Çok yetenekli. Kendini daha da geliştirebilir. Ama işte hani bir parçayla değerlendirmeyin hemen. Çünkü yaş çok daha genç. Daha ilerlemesi, kat etmesi gereken, öğrenmesi gereken çok şey var. İnşallah çok başarılı olur. İnşallah şansın çok açık gider Beyza. Ve hep böyle seni geliştirecek insanlarla beraber olursun. Bu yaşlarda en büyük sorun şu oluyor. E, Bir şeyler yapıp birazcık duyulmaya başladığın zaman, birileri seni övmeye başladığı zaman halinden memnun olup daha fazlasını istememeye başlıyor. Ve bu sadece sende değil, çevrende, sana ne bileyim seni yönlendiren herkes de olmaya başlıyor. O doğru bir şey değil. Ya çünkü müzik yolculuğu, ses yolculuğu öyle pat diye geçip bir hemen biten bir nokta değil yani. Sonu olmayan bir derya ve çok şey öğrenmen lazım daha. Çok geliştirmen lazım kendini her anlamda. E, Ya maalesef bu dönemin en büyük problemlerinden biri e, bir şeylere ulaşmanın hem çok kolay hem çok zor ve daha insanların çok çalışmak istememesi. Yani bir şey elde ediyorsan onu yeterli görmesi. Yani evet, ben bir şey yaptım ve bu yaptığım şeylerden insanlar beni takdir etti. O zaman daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Veya bu yaptığım şey bana yeterli. Bu yaptığım şey üzerinden ne kadar para kazanabilirsem o kadar yeterli. Ama bunun şöyle bir şeyi var. Bu bir rüzgar. Şu an sadece Beyza için konuşmuyorum. Genel olarak sosyal medyadan bahsediyorum. Bu bir rüzgar arkadaşlar. Bu rüzgar esmeye başladığı zaman her şey çok böyle püfür püfür gidecek. Ama o rüzgar sonsuza dek sürmüyor. O rüzgar bittiği zaman da bu sefer kendinize kalıyorsunuz. Kendi becerilerinize kalıyorsunuz. Ve en gıcık olduğum şey, Özgün geçen seninle konuştuk ya. Hani bir mesela biri sosyal medyada patlıyor. Değil mi? Patlıyor. Sonra o rüzgar geçiyor. Her şey bitiyor. Sonra aradan atıyorum 7 ay geçiyor. Aynı kişi bir daha patlıyor. Kendini sürekli tekrar duyurmaya çalışıyor. Bir daha uğraşıyor. Sonra gene zaman geçiyor. Gene o rüzgar geçiyor. Ve bakın, arada yıllar geçtikçe bakıyorsunuz ki kendinize kalan hiçbir şey yok. Sadece belli dönemlerde sürekli karabatak gibi girip çıkmışsınız ama hiçbir müzik kariyeriniz yok. Ne bileyim yani, geçen haftalarda Özge ile tanıştık değil mi, Isparta'dan? Müzik öğretmenliği yapıyor. Yani bir hayat kariyeri, hayatta onu devamlı mutlu edecek bir şey üzerine gidiyor. Hepiniz için çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakın, yaşınız kaç olursa olsun, ister 10 yaşında olun, ister 30, ister 50, ister 70. Hayatta uğraşacağınız ve takdir göreceğiniz bir mesleğiniz olması anlık başarılarınızdan ve şöhretinizden 100 kat değerlidir. Bu cümlemi lütfen unutmayın ve kulağınızı küpe yapın. Önce hayat kariyeriniz olsun. Becerileriniz, yetenekleriniz size zaten ebediyen kalacak bir şey. Ki ses de yıpranıyor ve zamanla yok olabiliyor. Ama işte o önce müzik kültürünüz, müzik beceriniz. Beyzacığım, mutlaka bir müzik okulu oku. Eğer müzik yapacaksan, ömrünce müzik yapacaksan bir müzik okulu oku, bir enstrüman çal. Kendini geliştirebilecek her türlü güzel ortamda bulun. Çünkü bütün kardeşlerimize söylüyorum, yani başarılı olmak istiyorsanız önce mutlu olmanız lazım. Mutluluk başarıdır. Bunu unutmayın. Peki, tebrik ediyorum Beyza. Çok yeteneklisin gerçekten. O naif name yeteneğin hakikaten lezzetli. Çok güzel bir tınısı var. Peki,